Morgan Robertson 1898 yılında yazdığı Futility romanında yüzen en büyük gemi olarak anlattığı Titan adındaki geminin buzdağına çarpıp batmasını hayal ederken kitabın basımından 14 yıl sonra gerçek dünyada yaşanan aynı felaketi sadece hayal ederek mi kaleme almıştı? Yoksa hafızasında parlayan şey geleceğin anlık kırıntıları mıydı? 1913 yılında Herbert George Wells The World Set Free eserini yazarken daha atom bombasının fikri bile henüz ortada yokken 32 sene öncesinden atom bombası adı verilen bombaların şehirleri mahvedeceğinden bahsedip hatta bu korkunç bombaların oluşturacağı mantar bulutlarının tasvirini de kaleme alırken 1945 yılında gerçek dünyada yaşanan bu faciayı nasıl hayal edebilmeyi başarmıştı? Jonathan Swift 1726 yılında Gulliver'in Gezileri serüveninde Mars'ın 2 uydusu olduğunu belirtirken kitabın basımından tam 151 yıl sonra bilim insanlarının Mars'ın gerçekten de 2 uydusu olduğunu keşfetmesi bir tesadüften ibaret miydi? Yoksa Swift'in yazdığı şu paragraf geleceği öngörmenin detaylı bir ispatı mıydı? Laputan astronomları Mars etrafında dönen 2 daha küçük yıldız ya da uydu keşfettiler. Ki bunun içeride olanı gezegenin merkezinden tam tamına 3, dıştaki de 5 çap uzaktadır. Önceki 10 saatte, sonraki de 21,5 saatte döner. Böylece periyodik zamanların karesi Mars'ın merkezinden olan uzaklıklarının küpüne çok yakındır. Henüz daha yeryüzünde teleskopların Mars gezegenini analiz edemediği bir dönemde Swift'in detaylı ölçülerini verdiği ve 151 yıl sonra keşfedilen Phobos ve Deimos isimleri konulan bu iki uydunun Swift'in ölçüleriyle şaşırtıcı derecede eşdeğer olması hayal gücünün bir yansımaları mıydı? Yoksa tüm bunlar geleceği hatırlamak mı? Kelimeler mi gerçeğe dönüşüyor yoksa gerçek mi kelimeleri zorunlu kılıyor? Ya da hayaller veya aklımıza düşen fikirler, belki de yaşanmış ve çoktan bitmiş olan henüz algılayamadığımız bir zamanlar bütününün kırıntıları, kim bilir? Hayal gücü, zihnin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi. Gerçekte olmayan bir şeyi ya da gerçekleşmesi çok zor olan bir olayı gerçekleşiyormuş gibi düşünebilme yeteneği. Aristoteles hayal gücünü çeşitli zihinsel faaliyetlerde kullandığımız imgeleri üretme, saklama ve hatırlama yetisi olarak tanımlar. Hatırlama yetisi. Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü. Peki ya bu bağ gelecekte de kurulabiliyorsa? Zihnimizde parlayan yeni bir fikir değil de geçmiş, şimdi ve geleceğin hatırlanan anlık frekansları olabilir mi? Bilincimize açılan kısa süreli pencereler, zaman pencereleri. Belki de hayallerimiz bizlere geleceğimizi hatırlatıyordur. Düşlerimiz de aynı şekilde. Çoktan yaşanmış ve çoktan bitmiş bir gelecek. Kendi seçimlerimizle kendi bireysel geleceklerimizi değiştirebiliriz belki de. Ama ya kolektif geleceğimizi değiştirmek mümkün değilse? Peki ya kolektif zaman çizgimiz sadece bir tane ise? We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 1865 yılında henüz daha Amerika İç Savaş'la boğuşurken Jules Verne'in kaleme aldığı Ay'a seyahat eden 3 adamın hikayesini anlatan Ay'a Yolculuk romanı ve o dönemler daha insanlığın aklında bile olmayan Ay'a gitmek düşüncesi 104 yıl sonra gerçekleştiğinde Jules Verne'in bir asır önceki fikirleri mi geleceğe ilham olmuştu yoksa geleceğin kendisi mi yazara ilham vermişti? Yine Verne'in 1889 yılında yazdığı kısa bir hikayede betimlediği görüntülü aramayı hayal ederken nasıl olur da yazdığı kitapların hemen hemen hepsinin gelecekte gerçekleşmesini sağladı. Orwell'ın 1949 yılında yazdığı 1984 romanında şu an içinde bulunduğumuz gözetim toplumları çağını hayal etmesi, Bradbury'nin Fahrenheit 451 hikayesinde bahsettiği kulak içine takılan kablosuz kulaklıkların kitaptan tam 63 yıl sonra ortaya çıkışı, John Brunner'ın 69 yılında yazdığı Stand on Zanzibar romanı, geleceği detaylarıyla bilen kitap diye de anılır. Avrupa Birliği'nin kurulacağından, kendilerine has para birimleri olacağından,
okullarda rastgele bireysel şiddetin artacağından, elektrikli arabalardan, TV'leri kendi akışları içinde değil de izleyicinin seçeceği platformlardan izlenmesinden, uydu yayınlarından lazer yazıcılara kadar birçok gelişmenin ve icadın hayalini tasarlar Brunner ve hatta Detroit kentinin ekonomik çalkantılar sebebiyle çökeceğinden bahseder. Bunların her biri daha çok hayal gücü değil de birer kehanet gibi. Roman 2010 yılını anlatır ve kitapta Amerikan başkanının ismi nedir biliyor musunuz? Obomi. Peki Brunner gözlerini kapatıp bu romanın yani geleceğin hayalini kurarken sırf o bu hayali kurmak istediği için yaşanmış kolektif bir gelecek zihninde parlamış olabilir mi? Veya 1909 yılında Edward Morgan Foster The Machine Stops, Makineler Durdu romanında her şeyi makinelerin yönettiği bir düzende insanların hiçbir işlerinin olmadığı ve hatta insanların birbirlerine bile ihtiyaçları kalmadığı bir dünyayı hayal ederken benim de endişe ettiğim, adım adım ilerlediğimizi düşündüğüm o geleceği mi hatırlamıştı asırlar öncesinden? Kredi kartları, otomatik sensörlü kapılar, yalan makinesi, radar sistemi, güneş enerjisi, sesli mesajlaşma, antidepresanlar, genetik mühendisliği, haberleşme uyduları, biyonik organlar, doku ve organ nakilleri. Bütün bu kıymetli yazarlar yaşadıkları dönemde kimsenin ulaşamayacağı bu hayallerin sınırlarına ulaştıkları için mi bilimin ilerlemesini sağladılar? Yoksa bu olağanüstü öngörüleri, teknoloji ve bilimin nasıl ilerleyeceğini bilen gelecek mi fısıldadı onların zihinlerine? Kim bilir, belki de bizim henüz daha algılayamadığımız, zamanı kontrol altında tutan başkaları vardır. Belki de onların fısıltısıdır tüm bunlar. Ama şu bir gerçek ki, kelimelerin gücü, tarihin her noktasında, zamanın hep önünde olmuştur. Belki de Philip Dick'in Do Androids Dream of Electric Sheep yani Blade Runner filmi olarak uyarlanmıştı. Ve Total Recall filmi olarak uyarlanan We Can Remember It For You Who Sail ve The Minority Report azınlık raporu kitaplarında anlattıkları da geleceğin ona hatırlattığı ve ileride yaşayacağımız dünyanın gerçek kırıntıları mı? Veya Arthur Clarke'ın 1950 yılında yazdığı Çocukluğun Sonu romanında anlattığı insanların gerçek hayatla kurguyu ayırt edemeyecekleri bir programın içinde tüm duyulara hitap edecek olan ve hatta yaratılan bu programın içinde insanların istedikleri kılıklara bile girebilecekleri, isterlerse ağaç bile olabilecekleri bir sanal dünya teorisi Clarke'a seneler öncesinden şimdinin metaverse'ünü mü fısıldadı acaba? Gelecek gerçekten de hatırlanabilir mi yoksa? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, umutta kalın.